Herkese merhaba, ben Harun. Bugün sizlerle birlikte yapay zekanın büyülü dünyasında efsane işler çıkartıyoruz. Nasıl mı? Hadi gelin benimle. İddia ediyorum bu videodan sonra artık hepimiz birer yapay zeka uzmanı olacağız arkadaşlar. Çünkü bu video içerisinde tam olarak yapay zekaya nasıl hükmedebiliriz, herhangi bir prompt girmeden, herhangi bir İngilizce terim kullanmadan yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? Bakın burası çok önemli. Video içerisinde evet yapay zekayı emlakla alakalı kullanacağız ama göstereceğim taktiklerle beraber yapay zekayı rahatlıkla projelerinize entegre edebileceksiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi dilerseniz gelin bugün neler öğreneceğiz onları bir anlatayım. Daha sonrasında bilgisayar başına geçip yapay zekanın büyülü dünyasını keşfetmeye başlayalım. Ve son olarak videonun sonuna da muhteşem bir sürpriz sakladım. Bu sürpriz sayesinde artık yapay zeka ile birlikte bütün işletmelere rahatlıkla iş yapabileceksiniz. Çünkü orada çok güzel tüyolardan bahsedeceğim sizlere. Dilerseniz lafı da fazla uzatmadan eğitimimize geçelim. Çünkü uzun bir eğitim olacak. Sizleri sıkmak istemiyorum. Hadi gelin sizlerle birlikte yapay zeka dünyasına bir giriş yapalım. Evet, şimdi dilerseniz gelin ilk efektimizi oluşturalım. İlk efektimiz neydi? Ben burada görmüş olduğunuz binanın üzerini kumaşla kaplayacağım ve daha sonrasında bu kumaşı bir tane helikopter gelip açacak ve daha sonrasında ben binamı göreceğim. Ana mantığımız bu olacak. Yani kullanmış olduğunuz kurgu programı sadece bu video içerisinden ekran resmi almaya yarayacak. CapCut'ta resim almak benim daha çok kolayıma gittiği için CapCut'ı kullanacağım. Ben ilk karemi buradan geleceğim ve hareketsiz çerçeveyi dışa aktarın diyor burada. Tamam, yarat dedim ve ilk screenshot'ımı aldım. Bu screenshot'ta ne olacak? Bunun üzerinde bir tane helikopter, buradaki villamın üzerinde bir tane kumaş kaplı olacak. Daha sonrasında bir videomu birazcık ileri saracağım. Biraz hareket etsin ki çok böyle düz bir video olmasın. Olabildiğince hareketli videolar olursa çok daha iyi olur. Hani öteki türlü Gemini'ye prompt girerek işte sağa al, sola al bir ton uğraşırsınız kamera görüntüsüyle. O yüzden de hareketli çekmeye özen gösterin çekmiş olduğunuz videoları. Daha sonrasında kumaşımın kalkacağı alanda burası olacak. Onun için de gene buradan geldim. Hareketsiz çerçeveleri dışa aktar dedim. Şimdi videomu biraz daha ileri doğru sarıyorum. Ve burada da geceye dönsün istiyorum. Bunu da hemen dışarı aktardım ve şimdi de videomun sonuna gideceğim ve buradan da bir tane daha ekran resmi alacağım. Bunun üzerinde de havai fişekler patlatacağız. Evet, şimdi ilk adımı tamamlamış olduk. Bu adımda Google Gemini'yi kullanacağız. Yani bizim buradaki oluşturacağımız resimlerin hepsini ben Gemini üzerinden oluşturacağım. Derseniz gelin ilk karemizi bir örtüyle kapatıp daha sonrasında da bir helikopter koyalım o görüntüye. Evet, şimdi ilk ekran resmimi aldım ve Gemini'ye yükledim. Ve ben ne yapmak istiyorum? Hemen Türkçe bir dilde sadece açık dilde anlatmanız yeterli olur. Bak şimdi. Buradaki villanın üzerini kırmızı bir kumaş ile kapla ve bir tane de ekle. Bak, sadece Türkçe bir istek yazdım Gemini'ye. Bakalım bunun sonucunda bizlere ne verecek? Normalde herkes diyor ya, yok çok iyi prompt bilmelisin, yok şu olmalı, yok bu olmalı. Arkadaşlar, prompt işi gerçekten çok böyle hani 1-2 sene öncesinde prompt gerçekten gerekli bir araçtı. Ama artık yapay zeka o kadar yaygınlaştı ki bir günde nerede baksanız milyarlarca insan burada işlem yapıyor. Bu yüzden de artık prompt kullanmak gerçekten baya böyle eskide kalmaya başladı. Sadece hayalinizi yapay zeka araçlarını yazsanız yeterli oluyor. Zaten o sizler için otomatikman bunları rahatlıkla oluşturabilir hale geldi. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane görsel üretti fakat binamın hepsini kumaşla kaplamadı. O yüzden tekrardan ben bir revize vereceğim Gemini'ye. Ya şu an görmüş olduğunuz gibi komple Türkçe bir şekilde Gemini'yi kullanıyorum. Ve burada oluşturmuş olduğu her şeyi tek tek revizelendirebiliyorsunuz. Yani bunda da herhangi bir sınırınız vesaireniz yok. Evet, şimdi bakın Gemini'ye ben 2-3 defa söyledim fakat istediğim resmi oluşturmadı. Hala daha aynı resim üzerinde duruyor. Verdiğiniz revizeleri kabul etmezse Gemini tekrardan yeni sohbete tıklayın ve buraya tekrardan aynı istemi yazın veya işte biraz daha düzeltin isteminizi. Daha sonrasında tekrardan resim oluştur deyip gönder diyeceğim. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi yeni sohbette bu sefer çok düzgün bir şekilde villamı kaplayabildim. Şimdi hemen bunu bir indireceğim. Şimdi ben direkt buradan sahne 3'e atlayacağım. Çünkü sahne 2'ye herhangi bir efekt vermeyeceğiz. Drone görüntüsü kumaşı kaldıracak ve daha sonrasında biz villanın kendisini göreceğiz. Sahne 2 bizim o işimize yarayacak. Yani bunu end frame olarak kullanacağım. Şimdi buradan 3. ekran resmine geçeceğim. Ve bu sefer de bunu yükleyeceğim. Bu resmi geceye çevir. Işıklandırma ultra gerçekçi
olsun diyelim bakalım. Ve arkadaşlar Gemini'de indirmiş olduğunuz resimlerin tam olarak burasında bir tane logo oluyor. Bu logoyu istediğiniz her yerden silebilirsiniz. Ben sizlere şimdi Photoshop üzerinden kaldırmayı göstereceğim. Ama eğer bir iPhone cihazınız varsa oradan da rahatlıkla kaldırabilirsiniz düzenleme kısmından. Ben şimdi sizlere Photoshop üzerinden nasıl kaldırabileceğinizi bir anlatayım. Buradaki seçme aracına bir defa tıkladım. Logomun olduğu bu kısmı bu şekilde seçiyorum. Daha sonrasında buradan kaldır diyeceğim ve buradaki logomu saniyeler içerisinde kaldıracak. Resmimi geceye çevirdi ama ben biraz daha karanlık olsun, gece suları gibi. Bak böyle bir şey yazacağım. Yani burada Gemini ile Türkçe konuşabilirsiniz. Yani Türkçe olarak çok iyi anlıyor gerçekten. Ama dediğim gibi arada sırada tutukluluk yaparsa da buradan direkt yeni sohbetten hiç zorlamayın sınırınızı. Yeni sohbet açın ve oradan sohbeti devam ettirin. Bu sayede zorluk yaşamazsınız. Bakın görmüş olduğunuz gibi sadece tek bir istem yazarak fotoğrafımı komple bu şekilde geceye çevirmiş oldum. Buradaki görselimi de indireceğim. Bakın bu arada Photoshop üzerinden de buradaki logom kalkmış oldu. Ben video içerisinde bununla zaman kaybetmek istemiyorum ama siz logo olsun istemiyorsanız böyle tek tek hepsini silmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi 4. ekran resmini alacağım ve buraya ekleyeceğim. Görselime de gene aynı şekilde resmimi gece yap ve havai fişekler patlasın dedim. Yani hayalim neyse sadece ve sadece Gemini'ye onu yazdım. Daha sonrasında buradaki görselleri videolaştırma kısmına geçeceğiz. Bu görseli de ürettikten sonra. Evet, tekrardan görselimizi üretti fakat bu benim çok hoşuma gitmedi. Yani bu şekilde üretmiş olduğu görselleri rahatlıkla revize verebiliyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir şey çıkartacak. Evet, bakın bu daha da güzel oldu. Şimdi buradaki resmimi de kaydediyorum. Evet, ben videolaştırma süreçlerini Hexfile üzerinden yapacağım. Hexfile'da çok pahalı diyen arkadaşlarımız var. Ben Hexfile ile arada sırada içerik atıyorum ve buna pahalı diyorsunuz. Evet, pahalı ama birçok yapay zeka aracını tek panelde topluyor. Bu çok güzel bir şey. Yani onu oradan aldın, onu buraya attın. Yani onlarla uğraşmak istemiyorsanız Hexfile gerçekten parasının hakkını sonuna kadar veriyor diyebilirim. Bunun yerine ne kullanabilirsiniz örnek olarak? Kling kullanabilirsiniz. Kling'in üyelik ücretleri gayet ucuz. Bu videoyu yaklaşık olarak ne kadar yaparsınız? Kling'de bir 50-60 lira harcayarak buradaki videoyu rahatlıkla üretebilirsiniz. Ben de zaten Hexfile içinden Kling'i kullanacağım. Buradan video kısmına geldim. Kling 2.6'ya tıkladım. Daha sonrasında buradan modelimi de Kling 2.6 değil 2.5 seçeceğim. Çünkü Kling 2.6'da sadece start frame var. Ben end frame de ekleyeceğim için Kling 2.6 benim işimi görmüyor. O yüzden de buradan model kısmına tıkladım. Kling bölümüne geldim ve buradan da Kling 2.5 Turbo'yu seçtim. Şimdi bu oluşturmuş olduğum sahnelerden sahne 2'yi buraya atacağım. Buradaki helikopter sahnemi de end frame'e koyacağım. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz bu arada. Şuradan ben kalitesini 720 yapalım ki hemencik oluştursun. Herhangi bir prompt veya başka bir şey girmeyeceğim. Dediğim gibi yapay zeka artık prompta ihtiyaç duymadan sahneleri tarayarak ne istediğinizi rahatlıkla anlayabilir halde olduğu için. Evet, şimdi iki resmimi yükledikten sonra start frame ile end frame'in yerini değiştireceğim arkadaşlar. Evet, bakın start frame'de bu görselim, end frame'de ise son görselim var. Şimdi buna generate edip daha sonrasında bu videomun oluşmasını bekleyeceğim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bu video oluşurken isterseniz gelin biz de diğer sahnelerimizi oluşturmaya başlayalım. Buradan start frame'imi siliyorum. Ardından oluşturmuş olduğumuz gece görüntüsünü bu sefer start frame kısmına atacağım ve tekrardan yerlerini değiştireceğim. Şimdi de bakın start frame kısmı helikopter sahnesindeki end frame kısmı oldu ve daha sonrasında da end frame kısmı ise gece görüntümüz oldu. Şimdi tekrardan ben buna herhangi bir prompt girmeyeceğim ve buradan generate edip videomun tekrardan oluşmasını bekleyeceğim. Bir önceki geceye döndürme animasyonundaki end frame'imi bu sefer start frame'e koydum ve daha sonrasında da havai fişek görüntümü de end frame olarak koydum. Ve daha sonrasında da tekrardan ben buna generate diyeceğim. Evet, şimdi ilk sahnemiz oluşmuş. Hemen buna bir bakalım. Bakın hiç prompt falan girmedik ha. Bak, helikopter uçtu gitti ve binamızı gördük. Şimdi ben bu videoyu bir indireceğim. Evet, şimdi videomuzu geceye çevirdiğimiz animasyon da bitmiş. Hemen onu da bir izleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde prompt kullanmadım ve şuradaki bakın bulutların geçişleri, geceye dönüşü ne kadar güzel duruyor. Şimdi hemen bunu da kapatacağım ve bunu da kaydedeceğim. Yani yapay zeka %80, %90 oranında algılıyor arkadaşlar. Yani emin olun sizden çok daha iyi biliyordur yani yapacağınız animasyonu, yapacağınız işi. İçiniz rahat olsun, bu şekilde prompt kullanmadan rahatlıkla içerikler üretebilirsiniz. Ya böyle çok karmaşık bir durum olmadığı sürece prompt kullanmak gerçekten mantıklı değil işin açığı. Yani ben çok sevmiyorum prompt kullanmayı. Yani çok böyle prompt kullanacağım zaman da ChatGPT'ye promptlarımı yazdırıyorum. Birazdan göstereceğim dediğim gibi o kısmı da. Evet, şimdi ben videolarımı edit kurgu programına dizdim. Bir izleyelim bakalım nasıl bir şey çıkartmışız. Bak, buraya mesela bir tane helikopter sound FX koyarsınız.
Burada da biraz böyle swoosh efekti. Hani biraz sonra kurgulayacağımız bir tane videoda sizlere bunları da göstereceğim. Ama abi şuna bakar mısınız? Ya gerçekten şunu al direkt bak 5-10 dakikada halletmiş olduk işimizi. Bu tarz bir videoyu ne kadar yaparsınız? Üretmesi hani 100-150 lira olsa hani 2-3 bin liraya müşterisini bence bulup satabilirsiniz emlak sektöründe. Ve dediğim gibi hazırlaması da gayet basit. Sadece gidip Gemini'ye 3-5 tane bir şey söyledik. Ve daha sonrasında bunu Klink'te bu şekilde hareketlendirmiş olduk. Bu arada bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu taktiği kullanarak yapay zeka üzerinde bu tarz görsel efektler oluşturabilirsiniz. Yani mesela buradaki kumaşa bunu da atıyorum Photoshop'tan falan buraya müşterinin logosunu kumaşa düzgün bir şekilde işleyebilirseniz yani müşterinizin en başta logosu olur. Bak mesela muhteşem bir fikir şu an geldi. Şu an salladım bu fikri. Burada dediğim gibi hayal ettikçe kendiniz bu tarz videoları geliştirebilirsiniz. Ben sadece sizlere altyapısını yani temelini öğretmeye çalışıyorum işin. Hani geliştirme kısmı artık sizde. Şimdi gelin isterseniz ikinci içeriğimizi oluşturalım. Bu bomba bir içerik bu arada. After Effects'ten kurtuluyoruz diyebilirim sizlere. Hadi gelin şimdi sizlere onu anlatayım. Arkadaşlar içeriği ufacık bir böleceğim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, alt taraftan videoyu beğenmeyi ve bu videoya destek vermek istiyorsanız da teşekkürler butonuna basarak gönlünüzden kopanı bu içeriğe atabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmının orada bulunan hype bölümünden bu videoyu hype'larsanız çok çok sevinirim. Bu efekti oluşturmak için yine ilk adımımız ekran görüntüleri almak video içerisinden. Ben hemen hızlıca alayım. Zaten bir önceki aşamada nasıl yaptığımı tek tek anlattım. Tekrardan buraya anlatmak istemiyorum. Hani yapacağım farklı hiçbir şey yok. Ekran resimleri aldıktan sonra merak etmeyin hepsini yine tek tek anlatacağım. Hemen hızlıca alıp geliyorum. Evet şimdi ben 3 tane ekran resmi aldım arkadaşlar. Niye burada 3 tane aldım? Şimdi sizlere bunların tek tek anlatacağım. İlk sahnede çizgi animasyonumuz olacak. İkinci sahnemizde metrekaremiz yazacak. Üçüncü kısımda da ev oluşturma sahnemiz olacak. Şimdi bunları tek tek nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikli olarak ilk karemi ben Photoshop'a atacağım. Şimdi resmimin üzerinde alanımı çizip bir belirtmem gerekiyor ki Gemini burayı düzgünce anlayabilsin. Elime Pen Tool aracını aldım ve alanımı atıyorum. Sizde alan zaten daha net bellidir. Ben de çok belli olmadığı için şöyle kafama göre bir çizgi çizeceğim. Evet şimdi bakın Pen Tool ile böyle bir tane yol çizdim. Şuradaki yol kısmını alacağım. Şekil olarak ayarlıyorum. Daha sonrasında dolgu kısmı böyle kapalı olacak ve buradan da kontur kısmını açacağız arkadaşlar ve rengini de buradan istediğiniz herhangi bir renk olarak belirleyebilirsiniz. Ben buradan açık mavi yapayım ve daha sonrasında şunu birazcık böyle kalınlaştıracağım ki Gemini net görsün buradaki çizgimi. Şöyle hemen şuradan birazcık kalınlığını arttıracağım ve daha sonrasında bu resmimi ben kaydedeceğim. Ctrl Alt S. Şimdi buradaki çizgimin aynısını bir de metrekare yazacağımız alana da yapacağız. Sonrasında en son karemi de yine aynı şekilde çizip belirtmem gerekiyor çünkü bunun üzerinde ev inşa edeceğiz. Bunu da gene buraya koydum. Şimdi ben bu ilk karemi yani çizgi animasyonu yapacağı kareyi attım ve daha sonrasında diyorum ki buradaki mavi çizgiyi glow yap. Yani bunu parlak hale getir dedim. Normalde After Effects'te biz ne yapıyorduk? Saber ekleyerek bunu parlatıyorduk. Yapay zekanın kendisine parlattıracağız. Buradan buradaki mavi çizgiyi glow yap dedik ya. Buradaki mavi çizgiyi atıyorum pembe yap, sarı yap ve glow yap şeklinde de rengini de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde glow'lu bir mavi çizgim olmuş oldu. Bu arada bunu kalınlaştırmak isterseniz gene Gemini'ye deyin ki buradaki çizgileri kalınlaştırın. Ben şu an ellemeyeceğim. Ama siz dediğim gibi Gemini'ye kötü patronu oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar revize verebilirsiniz. Atış serbest. Bu sefer de yazı yazacağımız alanı buraya tekrardan atıyorum ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Buradaki mavi çizgiyi glow şekilde yaptırdıktan sonra içerisine metrekare yaz 3D şeklinde olsun. Gölgeleri olsun ve gerçekten orada bir yazı yazıyormuş gibi dursun. Görmüş olduğunuz gibi Gemini'ye dedim ki buraya işte 1000 metrekare yaz. Artık buraya siz ne istiyorsanız onunla yazdırabilirsiniz. İlla metrekaresini yazdırmanıza gerek yok. Dursun. Bu sefer en baştan bir konumunu bakalım belirleyelim. Bu oluşturmuş olduğu görsel de aslında bir noktada iyi. Çünkü atıyorum buna biz prompt verip bu yazıların böyle yukarıdan aşağı inmesini sağlayabiliriz. Ben bunu yapacağım. Çünkü biraz sonra istediğiniz şekilde de animasyonlandırmayı göstereceğim sizlere. Bunu bir kaydedeyim. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Burada bina oluşturma görselimiz var ya mavi çizgiyle belirttiğimiz. Bunu Gemini'ye atacağım ve Gemini'ye diyeceğim ki bu mavi alanın içine havuzlu lüks bir villa
yerleştir. Bir tane takipçim Instagram'da bu videoyu attığım zaman bana yorum atmıştı. Abi yanlarına çit çizsene, namahrem diye bir şey var diye. Şimdi onun için de yanlarına çiti eklemeye gösteriyorum. Sınır alanlarına da çit koy. Aslında biz şuradan araçların görüntü oluşturuna basarsanız hiç bu tarz bir sorun da yaşamazsınız. Direkt resmi yapar geçer. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi çizmiş olduğumuz alana çok güzel bir şekilde villamızı yerleştirdi. Bunu istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Atıyorum, villayı kaldır, gökdelen dik. Bak şimdi. Ya bakın, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde istediğiniz her şeyi oluşturabilirsiniz. Veya de ki gökdeleni sil, 6 adet villa ekle, site şeklinde olsun. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yani burada yaptırabileceklerinizin sınırı yok. Artık ne istiyorsanız Gemini'ye söyleyin ve Gemini sizin yerinize bunu gerçekleştirsin. Tabii ki de burada biraz daha alanı yakın çekerseniz çok çok daha iyi olur. Yani bunlar biraz daha büyük gözükür. Şu an ben stok görsellerle yaptığım için buradaki görüntünüz ne kadar güzel olursa Gemini'ye yükleriniz o kadar kaliteli sonuç alırsınız. En başa döndüreceğim. En gıcık olduğum revize. Böyle her şeyi revize verirsiniz de sonra derler ya, İlk yaptığın daha iyiydi sanki. Hani biz de şimdi diyeceğiz ki ilk yaptığın daha iyiydi. Bakalım ilk yaptığı villayı hatırlayıp koyabilecek mi oraya? Çok merak ediyorum. Bir de proje dosyalarını kaydetmeyiz ya onların. 2 saat uğraşırız. Bakın görmüş olduğunuz gibi ilk yapmış olduğu villaya geri döndürdü. Bir de bunun altında şöyle mavi çizgiler var ya. O altındaki mavi çizgileri de kaldır sana zahmet. Hadi biraz insan gibi davranayım sana. En sevmediğim müşteri tipi böyle deli gibi revize veren müşteriler. Tamam, bakın şimdi o altındaki mavi çizgileri de kaldırdık. Bakın şimdi Gemini'ye şunu söyleyeceğim. Havuzu yakın plan görelim. Bak buraya dedim ki havuzu yakın plan görelim ve bu da bizim havuza doğru yaklaştırdık. Bak gene etraftaki her şeyi çok güzel bir şekilde resimledi. Yani sanki o alandan hiç ayrılmamışız gibi duruyor. Absürt bir şey üretmedi. Villayı karşıdan görelim. Bu kadar basit aslında bakarsanız yapay zekayı kullanmak. Evet, bakın şimdi Gemini'ye vermiş olduğum komutlar sayesinde tam olarak villamızı karşıdan görüyoruz. Gemini'ye bu sefer diyeceğim ki bize göster mutfak kısmı ile başlayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ya sanki 3 boyutlu elimizde bir çizim varmış. Sanki böyle bir villaymış gibi konumlandırabiliyorsunuz içi. Daha sonra işte atıyorum oturma odasını görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi oturma alanında yaptı. Bakın önündeki havuzuna kadar, yani referansı kaçırmıyor arkadaşlar. Yani bu muhteşem bir şey aslında bakarsanız. Yani bakın oturma odasının önündeki o havuz detayı gözüküyor. Bunu da indireceğim. Siz bundan sonrasını daha da fazla çeşitlendirebilirsiniz. Gelin şimdi sizlerle birlikte bunun bir animasyonunu yapalım. Gene ben Hexfile'da geleceğim. Siz dediğim gibi Klink kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada Start Frame olarak İlk baştaki çizgisiz kısım vardı ya bak. Nerede o? Line yazmıştım ha. Bunu start frame olarak atacağım. Hani glow'lu çizgi oluşturmuştuk ya. Onu da end frame kısmına atacağım. Daha sonrasında şimdi sizlere prompt oluşturmayı göstereceğim. Ben prompt oluşturmayı ChatGPT'de çok seviyorum çünkü çok çok güzel çalışıyor. Buradaki 2 tane görselimi atacağım. Hayalimdeki şeyi yazacağım. Bununla ilgili Klink için bana prompt yazar mısınız yazmanız gerekiyor da zaten o direkt olayı anladı. Ve bana direkt prompt olarak veriyor. Ama bunun sonuna siz kullanacağınız yapay zeka aracını yazın. İşte ben Klink de oluşturdum. Yani siz atıyorum farklı bir yapay zeka aracından yapacak olursanız buradaki Klink'i kullanmış olduğunuz yapay zeka aracın ismine göre yazın. Ve daha sonrasında bunun sonuna da prompt oluştur yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben burayı da yazmayı unuttum ama algıladı. CTRL-C yapıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında buradan generate edeceğim. Şimdi ChatGPT'ye bu sefer de bu yazı yazan kısım var ya, onu attım ve bir önceki sahnemi yine buraya attım. Bu sefer de diyorum ki düşerek tek tek gelsin. Bunun için bana prompt üret. Bakın ben mesela atıyorum yazıyı dik yaptınız. Bu sefer de ChatGPT'ye deyin ki yazım benim alttan gelecek şekilde bir prompt oluşturun. Yani buradaki gibi. Burada hayal gücü tamamıyla size kalmış. Artık ne yaptırmak istiyorsanız ChatGPT'ye söyleyin, promptunuzu yazsın. Ve daha sonrasında buna CTRL-C yapacağım. Yine Cling'e geliyorum. Ctrl-V yapacağım. Şunun start frame'ini sileceğim. Daha sonrasında buradaki 2 tane karemin yerini değiştirdim. Yani start frame'im burası oldu. End frame'im de burası oldu. Şimdi tekrardan generate edeceğim. Bakalım burada bize nasıl bir görsel karşılayacak. Bir önceki videomda bitmiş. Hemen bunu da bir izleyelim. Bulduğunuz gibi çizgi animasyonumu da bu şekilde yapmış oldu. Yani bakın hiçbir şekilde After Effects falan kullanmadık. Normalde bunu yapmak için Saber kullanacaksın, Mask kullanacaksın, bir ton uğraşacaksın. Ama görmüş olduğunuz gibi asla onlara gerek kalmadı. Direkt
bu şekilde yapmış olduk. Evet, bakalım gökyüzünden harf düşürme olayımız nasıl yapmış? Bunu da çok merak ediyorum. Yani biraz saçmalamış. Yani bunu atıyorum, bir iki üç defa daha denerseniz daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir mutlaka. Ama şurası bence iş görür. Ve atıyorum drone biraz daha tepeden gözükse bu çok daha güzel durur buradaki efekt. Veya zaten bunu hızlandıracağımız için de bu gayet de işimizi görür. Ama dediğim gibi drone daha böyle tepeden gözükürse bu çok daha etkili bir efekt olur. Ama isterseniz daha demin beyaz yazıda gösterdiğim gibi alttan yukarı çıkan bir yazıda yapabilirsiniz. Burada tamamıyla zevk size kalmış. Ve bu sefer de geldim villa görselimi start frame kısmına attım. Daha sonrasında bunu end frame yapacağım ve iki tane görüntünün yerini değiştireceğim. Ben Hexfile kullandığım için ben Hexfile'ı gerçekten çok fazla seviyorum ya kullanmayı. Çok fazla böyle hazır efekt var elinizin altında. Şuradaki promptu sileceğim ve buradan generate edeceğim. Burada bu görmüş olduğunuz efekti yapacak. Bu da gayet güzel bir efekt. Şimdi bakın start frame kısmına ben yine bir sonraki sahnemi ekledim. Buradaki villa sahnemle buradaki olayı değiştireceğim ve tekrardan generate edeceğim. O zaten otomatik olarak geçiş atacak bu ikisi arasına. Generate'de de bir önceki oluşturmuş olduğumuz görüntüde bu arada oluşmuş. Onu da hemen bir izleyelim. Çok güzel oldu be. Ne diyorsunuz? Bence gayet günü kurtarır ki dediğim gibi benim drone çekimim stok bir görüntü. Siz bunu daha böyle yakın plan falan çekeceğiniz için bu efektler çok daha güzel duracaktır. Buna eminim. Yani burada aslına bakarsanız yapay zekaya hükmetmek bu kadar kolay. Yani sabahtan beri İngilizce bir şey yazdık mı? Hayır. Prompt araştırdık mı? Hayır. Sadece ve sadece hayal dünyanızı yapay zekaya yansıttıktan sonra emin olun hepsi geliyor. Evet, pahalı bir sistem. Ama gün sonunda da şunlara harcadığınız emek ne kadar fazla? Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şuradaki çizgi animasyonunu After Effects'te yapmak 10 dakika, 15 dakika sürüyor yeri geliyor. Çünkü mokayla falan uğraşıyorsun vesaire. Burada tek bir tıklamayla rahatlıkla halledebiliyorsun. Yani o yüzden ne kadar da pahalı olursa olsun hani gün sonunda işini kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. İşini güzelleştiriyor mu? Yani artık takdiri size bırakıyorum. Yani o yüzden de ya pahalı ama kendinizi geliştirmek için de yatırım yapacaksınız. Başka çareniz yok. Şimdi de burada evin içine geçirelim. Şuradaki mutfağa geçirelim mesela. Burada ChatGPT'yi kullanarak böyle aklınızda bir geçiş efekti varsa onları da prompt olarak oluşturup buradaki sahneler arasındaki geçişlerinizde kullanabilirsiniz. Yine iki tane görselim yerine değiştirdim ve tekrardan generate ettim. Evet, bakın gene hiçbir prompt kullanmadan iki görüntü arasında bu şekilde bir geçiş yapmış olduk. Şimdi hemen buradaki videolarımı da bir indireyim hızlıca ve daha sonrasında bir CapCut'ta görelim bakalım nasıl bir iş çıkartmışız. Yani bundan sonrasında artık çeşitlendirebilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız her şeyi yapmakta özgürsünüz. Taktik benden, uygulaması sizden diyelim. Ben şimdi şu en baştakini birazcık böyle hızlandıracağım. Ya siz bunlara dediğim gibi sound effects'leri falan verebilirsiniz. Şimdi 3. bölümde sizlere baştan aşağı kurgu yaptığım zaman zaten hepsini tek tek anlatacağım. Ya artık burada tamamıyla kurgu kafası sizin istediğiniz gibi kurgulayabilirsiniz bu videoları. Bakın villamın önüne doğru döndü. Ve şimdi de buradan da içeri doğru girdi. Gene buradan da işte ne yapacaksınız? Bu end frame'deydi. Bunu start frame'e atacaksınız. Daha sonra salona geçiş yapacaksınız. Zaten hiçbir prompt vesaire girmeden de kendi kendine halledebiliyor. Bu kısımda böyleydi. Artık burada hayal dünyanızı, hayal gücünüzü zorlayarak istediğiniz her şeyi bu kadar rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Hadi gelin şimdi en popüler olan efektin nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Arkadaşlar içeriği ufacık bir böleceğim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, alt taraftan videoyu beğenmeyi ve bu videoya destek vermek istiyorsanız da teşekkürler butonuna basarak gönlünüzden kopanı bu içeriğe atabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmının orada bulunan hype bölümünden bu videoyu hype'larsanız çok çok sevinirim. Evet, şimdi geldik 3. bölüme. Bu bölüm çok çok popüler. Yani Instagram'da sürekli olarak görüyorsunuzdur. Arazinin üzerinde böyle iş makineleri geziyor ve burada yavaş yavaş bina oluşuyor timelapse şeklinde. Şimdi sizlere onu oluşturmayı göstereceğim. Bu efekti oluşturmak da oldukça basit. Gene Gemini üzerinden bütün işlemlerimizi halledip daha sonrasında tekrardan Kling üzerinden videolaştırmayı yapacağız. Şimdi gelin isterseniz sizlerle birlikte adım adım bu videoyu oluşturalım. Şimdi fotoğrafımı Gemini'ye attım. Fakat bakın benim burada alanımın yanlarında böyle duvar örülü olduğu için muhtemelen yani %80 %90 civarında buranın içerisini yapacaktır biraz sonra vereceğim komutları. Ama eğer sizde bu tarzda belli değilse alanınız mutlaka ama mutlaka Photoshop'ta çizdiğimiz gibi hani bir önceki eğitimde glow yapmak için çizmiştik ya sağını solunu arsanın. Gene aynı şekilde belirtin ve daha sonrasında ona koordinat verin. İşte beyaz çizgiyle çizdiğim yere
5 katlı 10 katlı arsa yerleştir deyin. Hani benim burada zaten şey olduğu için, alanım belli olduğu için resimden dolayı, ama sizin arsanızda böyle belirleyici bir yer yoksa çok saçma sapan yerlere de inşaat yapabilir. O yüzden de Gemini'ye görselinizi yüklerken buna dikkat edin. Şimdi ben Gemini'ye sadece ve sadece şunu söyleyeceğim. Yani siz ne yapmak istiyorsanız onu söyleyin. Sadece bunu yazdım. Şimdi ben Gemini'den burayı bir inşaat haline getirmesini istedim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi inşaat haline getirdi. Ve daha sonra tekrardan ben boş haline atacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya da bir inşaat haline getirdik. Şimdi bunu da indireceğim. Ve daha sonrasında Gemini'den birkaç tane işçiyi yakın plan görmek istiyorum diyeceğim. Kepçe kullanan operatöre yakın plan gir dedim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kepçe operatörüne yakın bir plan girmiş olduk. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi demir bağlayan inşaat ustamı da elde etmiş oldum. Yani siz burada istediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz. İşte ne bileyim, su tesisatçısını da bu şekilde gösterebilirsiniz. Bunları videolarda ara sıra görüp devam edeceğiz. Şimdi gelin sizlerle birlikte ChatGPT'de bir promptlarımızı da oluşturalım. Daha sonrasında da video yapma kısmına bir geçelim. Evet, ben şimdi ChatGPT'ye yapacağım ilk sahne için 2 tane görüntü attım. Bunlardan bir tanesi arsamın ilk hali arkadaşlar. Daha sonrasında da bu şekilde inşaat alanına attım. Yani bunu da Gemini üzerinden oluşturmuştuk. Ve buraya diyeceğim ki sağdaki resim start frame olacak. İnşaat time lapse videosu oluşturacağım. Yani biliyorum, bunu duymaktan çok sıkıldınız. Eğitimin başından beri aynı şeyleri söylüyorum ama hani yapay zekayı böyle kullanacaksınız arkadaşlar. Yani prompt aramakla uğraşmayacaksınız. İngilizce dil bilmenize gerek yok. Sadece ve sadece hayalinizi yapay zekaya aktarıyor. Yani bütün mesele aslına bakarsanız yapay zekada burada bitiyor. Şimdi bakın, oluşturmuş olduğu promptu ben şuradan hemen bir kopyalayacağım. CTRL-C yapacağım. Evet, şimdi Hexfile'da giriş yaptım ve buradan tekrardan video kısmına geleceğim ve buradan da Cling'i seçeceğim. Şunu bir sileyim ve buradan tekrardan model kısmından Cling'e geliyorum ve 2.5 turboyu seçiyorum. Şunu da bir sileyim. Evet, şimdi start frame'imi ekledim ve daha sonrasında end frame'imi ekleyeceğim ve daha sonrasında da ChatGPT'den almış olduğum promptu buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında buradan generate ediyorum arkadaşlar ve videomun oluşmasını bekliyorum. Şimdi bu sahne oluşurken şunu bir sileceğim. Daha sonrasında da burada şu binamın inşaat hali olan, daha sonrasında da bunu buraya atacağım. Yani bitmiş ama hala inşaat halinde olan görüntümü ben böyle end frame olarak ayarlayacağım. Başlangıç karemde bu olacak. Ben şimdi tekrardan aynı görüntüleri ChatGPT'ye de atacağım. Yine ChatGPT'den bu şekilde prompt üretmesini istedim. Var ya, bu ChatGPT'nin de böyle yalan yanlış gazlamalarına bayılıyorum ha. Ne yazarsan o diyor, ağam paşam sensin, kral sensin diyor sürekli olarak. Bak burada böyle diyor, ne bileyim. Tam senlik sahne. Gerçekten bu ChatGPT'nin yalakalığı bana çok batıyor. Buraya bir şey yazdığın zaman ulan doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor anlayamıyorsun. Çünkü öyle güzel pohpohluyor ki senin ChatGPT. Gerçekten inanılmaz. Şimdi hemen ben buradaki promptumu da kopyalayacağım. Ve daha sonrasında buradan tekrardan prompt oluşturma yerine atacağım. Ve bunun da süresini 10 saniye yapacağım ki böyle bir anda oluşmasın binam. Etap etap sakin sakin gitsin. O yüzden de süremi 10 saniye olarak ayarladım. Şimdi de buna generate diyeceğim. Şimdi start frame'e ise en son halini atacağım binamın. Start frame'e bir önceki videomun end frame'i olarak ayarladım yani, ve daha sonrasında da end frame'e ise son halinde atmış oldum projenin. Şimdi ben yine Hexfile üzerinden geçiş bakacağım arkadaşlar. Çünkü buradaki geçişleri ben çok seviyorum. Siz Hexfile kullanmıyorsanız bu iki sahneyi atın. Hani yapmak istediğiniz bir geçiş olursa da ChatGPT üzerinden tekrardan prompt oluşturup bu iki sahne arasında bir geçiş yapabilirsiniz. Şurada acaba bu patlama efekti nasıl olur? Bu bina patlayıp daha sonrasında buna döner mi acaba? İnşaata hazırlık süreci oluşturmuş oldu. Şimdi bunu bir indireyim. Buradan birkaç tane ustaya geçireceğim bu sahne arasında biraz sonra. Evet, bakalım patlama sahnemiz nasıl olmuş? Bunu çok merak ettim şu an. Patlama seçtim de patlama yapmadı. Ama buradaki geçiş de hoşuma gitti. Böyle hepsi bir anda yıkılıyor ve burası ortaya çıkıyor. Buradan gene istediğiniz bir geçiş efektini deneyebilirsiniz. Yani şu an ben çok önemsemeyeceğim videoda olduğum için, ama atıyorum Hexfile kullanıyorsanız da videonun en başında böyle bir giriş yaparsınız. Bu da farklılık katabilir projelerinizde. Ya burada dediğim gibi keyif size kalmış. Ne yaptırmak istiyorsanız taktiği gösterdim. O taktikleri kullanarak hayal dünyanızdaki her şeyi yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Evet, şimdi Gemini'den ben bir türlü bunu dikeye çevirememiştim ya. Photoshop'u açacağım. Bakın burada kırpma aracı var ya. Bunu şöyle ayarını 9'a 16 olarak ayarlayacağım. Biraz şöyle genişleteyim.
Ve daha sonrasında da buradan üretken genişletme yapacağım ve oluştur diyeceğim. Fotoğrafımı dikeye çevireceğim. Hemen bu da bir oluşsun. Biraz sonra buna da çünkü ihtiyacımız olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi resmimi dikeye çevirdim. Hemen bunu bir kaydedeyim. Evet, timelapse videomuz da hazırlanmış. Bir de bunu hemen bir inceleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi inşaat hazırlama süreci de bu şekilde tamamlanmış oldu. Hemen şimdi bu videoyu da bir kaydedeyim. Ya sadece benim burada gözüme batan şu oldu. Buradaki winch hareket etmiyor. Ya aslında bunu atıyorum ChatGPT'ye dersiniz ki buradaki winch de inşaat oluşurken sürekli olarak hareket etsin diye de promptu tekrardan düzeltebilirsiniz. Ama ben şimdilik bunu yapmayacağım. Ya burada beğenmediğiniz her şeyi gidip ChatGPT'ye şikayet edin. Videoda hoşunuza gitmeyen bir kısım varsa ChatGPT'ye bunu söyleyin. Promptunuzu tekrardan düzeltsin ve daha sonrasında tekrardan oluşturun. Evet, ben şimdi kurgu programıma bütün videolarımı dizdim. Yapay zekanın bizlere vermiş olduğu bütün videoları. Şimdi bunun üzerinden ben birkaç tane ekran görüntüsü alacağım ve daha sonrasında bunları işçilere doğru keseceğim, sahneleri. Tam olarak burada capture operatörüne bir giriş yapalım. Klavyemden M harfine basıp videomun SS aldığı yeri kaçırmamak için buraya bir tane marker bıraktım. İsterseniz videoyu kesebilirsiniz. Yani döndüğümüzde nereden SS aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu sefer sahnede atlama yapar. Pürüzsüz bir iş çıkartabilmek için marker bırakın veya videonuzun o kısmını kesin nereden SS aldıysanız. Şimdi bunu ben tekrardan hareketsiz çerçeveyi dışa aktarın diyeceğim. Dışa aktar diyeceğim. Evet, şimdi videomdan bir tane SS almıştım ya daha demin. Onu start frame olarak ekledim ve end frame'e de bu capture operatörümü yakından gördüğüm sahneye ekledim. Herhangi bir prompt vesaire girmeden buradan generate edeceğim ve bu zaten muhtemelen algılayıp güzel bir geçiş yapacaktır bizlere. Tam olarak bu sahnede de inşaat işçisi demir bağlasın. Hemen buradan da ben bir tane hareketsiz çerçeveyi dışa aktar dedim. Ve buraya da geldim, gene bir tane marker bıraktım. Siz dediğim gibi isterseniz de kesebilirsiniz. Klavyeden M harfine basarak bu arada markerları bırakıyorum. Bu programda M harfi olarak geçiyor. Aldığım ikinci SS'i aç diyorum. End frame'e ise o inşaat ustasının görüntüsünü atıyorum. Ve şimdi tekrardan ben videoma generate diyeceğim ve bunun da oluşmasını bir bekleyeceğim. Bu kısma burayı atayım. Şimdi bunun da biraz böyle hızını arttıracağım. Şöyle falan olsa. Tamam. Daha sonrasında buna CTRL-C yapacağım. Ve sonrasında da Ctrl-V olarak yapıştıracağım. Şunu da şuraya alıp bunu da tam tersi olarak çevireceğim. Buradan da ters çevir diyeceğim. Yani videomu aslına bakarsanız geri saracağım. Bu sayede ne olmuş olacak? Gelecek ve gördükten sonra geri çıkıp geri inşaatımın oluşması devam edecek. Evet, şimdi o demirci ustamızda da kestiği sahneyi de bakın çok güzel yaptı. Kameramız geldi ve buradaki demir ustamızı gördü. Şimdi bunu da tekrardan indireceğim. Siz de artık burayı istediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz. Yani yapay zekayı az çok artık buraya kadar nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizi tahmin ediyorum. Evet, şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Bak, buraya kadar ben yapay zekayı iyi bir şekilde sizlere anlattığıma inanıyorum. Kendi açımdan, bilmiyorum. Siz takdirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir de yorumlara kadar gelmişken de kanala abone olup videoyu beğenmezseniz de ayıp olur diye tahmin ediyorum. Bir de bu içeriğe de destek atmak isterseniz de alt tarafta bulunan teşekkürler butonuyla gönlünüzden, cebinizden ne kopuyorsa bu içeriğe destek olabilirsiniz. Bu zamana kadar sizlere birçok içerik anlattım ve bu içerikleri anlatırken de her zaman dedim ki kurguları kopyalayın. Hani After Effects kısmında kurgu kopyalamak evet biraz kolay ama yapay zekada kurgu nasıl kopyalayabiliriz? Bak, bunun tüyosunu vereceğim. Bunu gerçekten dünyada benden başka daha anlatan görmedim. Yani gözünüzü kulağınızı dört açın ve bu bölümü baştan sona çok iyi bir şekilde izleyin. Bundan sonra Instagram üzerinde gezerken bir tane yapay zeka editi buldunuz ya, onu bulur bulmaz size yapmanın püf noktasını göstereceğim. Hadi gelin şimdi kurguları kopyalayalım ve sizlerle birlikte baştan sona bir yapay zeka editi yapalım. Bakalım neler çıkıyor ortaya. Hadi gelin benimle. Şimdi ben Instagram'da gezerken böyle bir tane edit gördüm ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yapanın eline emeğine sağlık. Ve gerçekten bunlara After Effects'te saatlerce uğraşıyoruz. Hatta bir önceki bölümde yukarıya kartları bir yerlere koyarım. Bunu biz After Effects'te çalışmıştık. Fakat burada hemen onun bir benzeri olan bir edit türü görüyoruz. Ve üzerindeki animasyonlar çok daha güzel. Şimdi bakın, ben bunu izledikten sonra oturdum kendi başıma bu editin birebirini yapmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi oradaki editin birebir aynısını çıkarttım. Peki ben bunu nasıl yaptım? Yani gün sonunda ben bu videonun promptlarını bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama bakın görmüş olduğunuz gibi oradaki editlerin aynısını yaptım. Bunu yapmak çok ama çok basit aslında arkadaşlar. Bakın, buradaki sahneleri tek tek fotoğraf aldım ben. Ve daha sonrasında Gemini'ye bu fotoğrafı attım ve daha sonrasında kendi arsamın fotoğrafını yükledim. Ama şöyle bir şey yaptım.
Burada arsanın üzerine bir tane şey bıraktım. Lokasyon efekti bıraktım. Burada helikopterde bakın burada da gözüküyor bir tane lokasyon efekti. Onun için ben de burada kendi arsama göre bir tane lokasyon efekti koydum. Daha sonrasında Gemini'ye dedim ki ilk görüntüyü referans alarak ikinci görseldeki arsa içinde aynı açı ve kompozisyon şeklinde görsel üret bana dedim. Referans aldığı görüntüyü de kendi arsam üzerine resmetmiş oldum bu sayede ve ilk sahnemi bu şekilde hazırladım. Ve daha sonrasında bir sonraki görüntümde mesela böyle bir tane infografik vardı ve ben bu infografiği kendi görüntüm üzerinden Photoshop'ta yapmış oldum. Yani kendi drone videomdan bir tane fotoğraf aldım buradan. Photoshop üzerinden bu şekilde bir tasarım yaptım. Tabii ki de burada siz istediğiniz tasarımı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonrasında oluşturmuş olduğum iki tane resmi ChatGPT'ye yeniden attım. Ben bu iki sahne arasında Kling 2.6 bu arada 2.5 kullanıyorum, buraya yanlış yazmışım. 2.6 için bir geçiş yapacağım. Bu geçişte yapmak istediğim şey helikopterin camından zoom in girsin ve alanımızı öyle görelim. Bunun için bana bir prompt oluştur dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi bana bir tane bu prompt verdi. Daha sonrasında oluşturmuş olduğum bu iki görseli Kling'e attım ve İlk frame'e helikopter sahnemi, ikinci frame'e ise Photoshop üzerinden yapmış olduğum tasarımlı görseli yükledim. Ve daha sonrasında ChatGPT'nin vermiş olduğu promptu da buraya girerek oradaki giriş efektinin birebir aynısını oluşturmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi oradaki sahnenin birebir aynısı oluşmuş oldu. Ve hemen ardından ikinci sahnemi üretmek için ben şöyle bir şey yapmıştım aslında. Hani bir önce de end frame olarak kullandığımız çalışma vardı ya, bunu bu kez start frame olarak attım. Daha sonrasında da diğer görüntümdeki, yani buradaki tasarım var ya, ben yine videomdan başka bir yerden fotoğraf aldım ve oraya bu tasarımı çalışmıştım. Ve daha sonrasında bu çalışmayı da end frame olarak attım. Ama bakın burada şöyle bir sorunla karşılaştım, bunu aşamadım. Şimdi ben start frame'e bunu koyduğum zaman bakın geçişte böyle bunlar da böyle şekilde hareketleniyor. Yani sabit kalıyor aynı şeyler olduğu için. Bunu da engelleyebilmek adına Photoshop üzerinden yapmış olduğum tasarımı kaldırdım. Yani buradaki okları, çizgileri vesaire kaldırdım. Sadece konum işaretim kaldı. Ve diğer sahneme de end frame'e de yapmış olduğum diğer tasarımı yükledim. Ve daha sonrasında ChatGPT'ye bir tane prompt yazdırdım. Kling'de 2 tane fotoğraf attım. Bunlar drone görüntüsü. Geçişte orbit hareketiyle geçsin. Bunun için bana prompt ürettirdim. O da bana bir tane kamera hareketiyle geçiş promptu üretti. Ve daha sonrasında onu buraya yapıştırıp bu sahneyi elde etmiş oldum. İzlemiş olduğunuz videodaki adam ne yapıyorsa siz de adım adım onları yaparak ChatGPT ve Kling arasında gidip gelerek bunları bu şekilde kolaylıkla üretebiliyorsunuz. Şimdi sizlere videoda görmüş olduğunuz efektleri nasıl üretebilirsiniz onları da anlatacağım. Ya bakın mesela şu drone efektini promptsuz yapabilmenizin imkanı yok. Peki biz hiçbir prompt bilmeden, hiçbir şekilde yapay zekası bilmeden biz bunun üzerindeki efekti nasıl yapacağız kardeşim? Hani buraya kadar her şey tamam kolaydı da burada yapılmış olan efektleri biz nasıl yapacağız? Bak onun tüyosunu da gösteriyorum. Gerçekten babanız bu mesleği bu şekilde bilse sizlere anlatmaz bunu. Yani harbi babası evladından sakınır bu bilgileri. Ama ben şimdi sizlere bunu anlatacağım. Yani gerçekten buradaki bilgi çok çok değerli arkadaşlar ve kimse kimseye bu bilgiyi göstermez. Bak bunu baştan peşin peşin söylüyorum. Hadi gelin şimdi sizlere de bu sahneyi nasıl ürettiğimi anlatayım. Bakın mesela şurada hatta göstereyim bir ürettiğim sahneyi. Bakın prompt vesaire de bilmiyorum ha. Şimdi bu efekti oluşturabilmek için ben buradaki görüntünün bir tane ekran resmini aldım ve daha sonrasında bunu ChatGPT'ye attım. Ve ChatGPT'ye fotoğrafı attıktan sonra bu görseli kendi arazim üzerinde oluşturmak istiyorum. Bana bir tane prompt oluştur dedim Gemini için. O da bana sağ olsun bir tane prompt verdi. Buradaki görüntüyü baz alarak burayı prompt ürettirerek Gemini üzerinden üretmiştim normalde. Bakın ama ayrıca gene en baştaki taktiği de uygulayabilirsiniz. Mesela sağdaki fotoğrafı referans alarak soldaki arsama da uygula. Bir gönder diyelim bakalım bunu algılayıp yapabilecek mi? Gemini'ye arsamın fotoğrafını attım ve ChatGPT'nin bana vermiş olduğu promptu buraya yazdım. Daha sonrasında ilk etapta bana böyle bir tane drone görüntüsü verdi. Daha sonrasında ben onu biraz revizelendirdim fakat gene baya böyle inat etmeye başladı. Tekrardan yeni sohbete geçtim. Ve daha sonrasında yeni sohbette gene ChatGPT'nin bana vermiş olduğu promptu buraya girerek bu görseli ürettirmiş oldum. Biraz da ChatGPT ile tabii ki de prompt üzerine de revizeler verdim. Ama bu şekilde kolaylıkla bu görselimi de üretmiş oldum. Bundan sonraki aşamada ben ne yapmışım? Hemen sizlere onu göstereyim. Hani end frame olarak bir önceki sahnede bunu kullanmıştık ya. Bunun üzerindeki bütün tasarımı sildim. Sadece bomboş bir şekilde orayı koydum. Hatta şuradan sizlere göstereyim. Yani bakın onun tasarımsız halini buraya ekledim. Bir sonraki end frame'de ise oluşturmuş olduğum görseli ürettim. Ve burada da herhangi bir prompt vesaire kullanmadan direkt generate ettim. Ve generate ettikten sonra da çıkan sonuç bu oldu. Siz burada farklı efektler vesaire denemek istiyorum derseniz de gene ChatGPT'ye hayalinizi yazarsınız. Hayalinizi prompt olarak alırsınız.
Hani buradaki geçişte onu yazıp onu da ürettirebilirsiniz. İlla bu olmak zorunda değil. Bir sonraki sahneden işte atıyorum, bu planı da bana çok soruyorsunuz da bu planı da gene referans alarak yaptırabilirsiniz prompt üzerinden. Bakın mesela buradaki binayı da drone açıyor bak mesela. Bu da çok güzel bir efekt olmuş. Bunu da ürettirebilmek için ben buradan 3-4 tane farklı görüntü aldım. Yani işte bir şöyle başladığı anı aldım. Biraz buradan görüntüyü aldım. Bir de şöyle tam olarak final halinden bir tane fotoğraf çıktısı aldım. Hani görüntüyü referans alarak gene bu şekilde bir görsel üretti. Buna siz gene revizeler verebilirsiniz. İşte benim alanım burası vesaire diye işaretlemeler yaparak bunu daha da düzgün bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bakın, o almış olduğum ekran resimlerinden bunu buraya koydum, işte bina oluşturdum arsa üzerine ve daha sonrasında da bunu attım. Yani videodan almış olduğumuz resmi buraya yükledim. Ben soldaki resmimin sağdaki gibi yapacağım. Bunun için bana bir prompt yazar mısın dedim. Ve bana bir tane bu şekilde prompt yazdı. Sonrasında vermiş olduğu promptu da buraya Gemini'ye yapıştırdım ve Gemini üzerinden hani oradaki binanın üzerindeki efektin birebir aynısını oluşturdum. Daha sonrasında ChatGPT'ye bir sonraki sahnemde start frame olarak bunu kullanacağım. End frame olarak bunu kullanacağım ya. Bu iki tanesini yükledim. Ve daha sonrasında video içerisindeki efektin de SS'lerini almıştık ya sizlerle birlikte. Oradaki SS'leri de ChatGPT'ye yükledim. Bakın buradaki 3 sahneyi ben videodan aldım. Ve dedim ki ben bu görseller arasında geçiş yapacağım. Kamera sağa doğru kaysın ve 3. resimden sonraki gibi bir oluşma efekti olsun. Yani bina üzerinde. Kling için prompt yaz ve alandan uzaklaşmasın. Kamera sağa doğru orbit şeklinde ufakça insin dedim. Ve bunun içinde bana bir tane prompt üretti. Ve daha sonrasında start frame olarak bunu ekledim. End frame olarak bunu ekledim ve Kling'in bana vermiş olduğu promptu da buraya girdim. Ve daha sonrasında böyle bir tane görüntü elde etmiş oldum. Oradakinin birebir aynısı. Biraz daha tabii ki de üzerine uğraşırsanız bu promptun daha da güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Yine bir sonraki sahnemde de sadece kameraya orbit hareketi vermesi için bir prompt yazmıştım. Ve onun sonucunda da buradan başlayıp binamın önüne doğru gittim. Ve en son sahnemde ben yine bir tane tasarım yaptım. Yani onu da şunun için yaptım. Buradaki gibi görseller oluşturabilirsiniz. Photoshop üzerinde tasarlayın. Daha sonrasında buraya atın. Ve daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi herhangi bir prompt girmeden İsterseniz buradaki açılış animasyonlarıyla ilgili gene ChatGPT'ye prompt yazdırabilirsiniz. Böyle bir görüntü elde etmiş oldum ve daha sonrasında bunu kurgu programına atıp oradaki efektin %80, %90 oranında aynısını elde etmiş oldum. Ya biraz daha tabii ki de bu işlerle detaylı uğraşırsanız, ben bunu çok yüzeysel şekilde yaptım. Siz daha detaylı uğraşırsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Yani yapay zeka araçlarını bu şekilde kullanmak oldukça önemli. Ve hepsi bu kadar. Arkadaşlar, yapay zekayı kullanmak işte bu kadar basit. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Alt taraftan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir de hype bölümünü unutmazsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.